Tarih boyunca birçok efsane, kutsal emanetler ve kayıp hazineler insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Ancak içlerinden biri diğerlerinden çok daha fazla tartışılmış, aranmış ve üzerine sayısız teori üretilmiştir. Ahit sandığı. Kutsal kitaplarda, eski tarih kaynaklarında ve efsanelerde adı geçen bu sandık sıradan bir eşya değil, içinde büyük bir ilahi sır ve güç barındıran bir emanet olarak görülmüştür. İslami kaynaklarda tabut olarak adlandırılan ahit sandığı, Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen ve İsrailoğulları için büyük bir manevi değere sahip olan bir sandıktır. Ahit sandığının içinde Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat levhaları, Hazreti Harun'un asası ve bazı kutsal emanetlerin bulunduğu rivayet edilir. Ayrıca bu sandığın İsrailoğullarına zafer kazandıran, onlara manevi bir huzur veren ilahi bir emanet olduğu anlatılır. Ahit sandığının Hazreti Musa aleyhisselam ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışından sonra yapıldığı ve kutsal emanetlerin bu sandığın içinde saklandığı rivayet edilir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 248. ayetinde ahit sandığından şöyle bahsedilir. Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet ve Musa ile Harun'un bıraktıklarından bir bakiye bulunan sandığın size gelmesidir. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için büyük bir delil vardır. Bu ayetten anlaşıldığı üzere, ahit sandığı, İsrailoğullarına Allah tarafından bir işaret olarak verilmiştir. İçinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un bıraktığı kutsal emanetler bulunmaktadır. Bu sandık, manevi huzur ve Allah'ın bir alameti olarak görülmüştür. Ahit sandığının İsrailoğullarına geri verilmesi, onların Allah'ın rahmetine tekrar mazhar olduklarının bir göstergesi olmuştur. Ahit sandığının, İsrailoğullarının liderleri tarafından savaşlarda taşındığı, onlara zafer kazandırdığı ve zamanla kaybedildiği anlatılmaktadır. Ancak zaman içinde sandık, bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuş ve bir daha izi bulunamamıştır. Ahit sandığı, doğrudan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve tarihi bir gerçekliğe işaret eden nadir emanetlerden biridir. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında farklı şekillerde anlatılsa da, Kur'an'daki anlatım, onun Allah tarafından İsrailoğullarına bir işaret olarak verildiğini ve kaybolmasının ardından melekler tarafından geri getirildiğini belirtir. Özellikle Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarının çeşitli savaşlar nedeniyle ahit sandığını kaybettikleri ve bir dönem düşmanlarının eline geçtiği anlatılmaktadır. Kur'an'da sandığın melekler tarafından geri getirileceği ve onun varlığının Talut'un hükümdarlığının bir delili olduğu söylenmiştir. Ancak Kur'an'da ahit sandığının daha sonra tekrar kaybolduğuna dair doğrudan bir bilgi verilmemektedir. Bununla birlikte İslami rivayetlerde bu kutsal sandığın ilerleyen yıllarda gizlendiği veya başka bir yere götürüldüğü anlatılmaktadır. İsrailoğulları sandığı savaşlarda yanlarında taşıyarak Allah'ın yardımıyla zafer kazandıklarına inanıyordu. Ahit sandığının Hazreti Süleyman'ın Kudüs'te inşa ettiği büyük mabede yerleştirildiği rivayet edilir. Sandık burada özel bir odada korunmuş ancak yüzyıllar sonra bir şekilde kaybolmuştur. Ahit sandığının kıyamete yakın bir dönemde Hazreti Mehdi tarafından tekrar bulunacağına dair bazı rivayetler bulunmaktadır. Bu, sandığın halen bir yerlerde saklı olduğu ve bir gün tekrar ortaya çıkabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. Ahit sandığının gizemi ve önemi yalnızca kayboluşuyla değil, aynı zamanda onun nasıl yapıldığı ve ilk kez nasıl ortaya çıktığıyla da ilgilidir. Bu sandık sadece kutsal emanetleri barındıran bir obje değil, aynı zamanda Allah'ın İsrailoğullarına verdiği ilahi bir alametti. Ahit sandığı sıradan bir kutu değildi. Allah'ın vahyi doğrultusunda yapılmıştı ve içindeki kutsal emanetlerle birlikte İsrailoğulları için manevi bir değer taşıyordu. Kur'an-ı Kerim, sandığın varlığını ve önemini vurgulasa da, detaylı tasviri İslami kaynaklar ve diğer dini metinlerde yer almaktadır. Kaynaklara göre sandık, şittim ağacı,
adı verilen sert bir ağaçtan oyularak yapılmıştı. Bu ağacın çürümez ve dayanıklı olmasıyla ünlü olduğu rivayet edilir. Ahit sandığının içi ve dışı saf altınla kaplanmıştı. Bu, sandığın ilahi bir emanet olduğunu ve en değerli malzemelerle süslenmesi gerektiğini gösteriyordu. Sandığın kapağının üzerine birbirine bakan iki melek İslami kaynaklarda kerup adı verilen melekler yerleştirilmişti. Bu meleklerin Allah'ın huzurunda bulunan özel varlıklar olduğu söylenir. Sandık, dört köşesinde bulunan halkalara geçirilen uzun altın kaplamalı ahşap sırıklarla taşınıyordu. Bu sayede sandık, özel kişiler tarafından taşınarak kutsal mekanlara götürülüyordu. İslami kaynaklar ve diğer dini metinlere göre ahit sandığının içinde şu emanetler yer almaktaydı. Hazreti Musa'ya verilen Tevrat levhaları. İsrailoğullarının Mısır'dan çıktıktan sonra Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda indirilen 10 emir ve Tevrat'ın bazı levhaları bu sandıkta saklanıyordu. Hazreti Harun, Hazreti Musa'nın kardeşiydi ve onun asasının da mucizevi özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Rivayetlere göre bu asa zamanla kuru bir dal olmasına rağmen tekrar yeşermiştir. Ahit sandığının içinde bu asa da saklanmıştır. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra çölde uzun yıllar açlıkla mücadele etmiştir. Allah onlara manna adı verilen bir tür ilahi yiyecek göndermiş ve bu gökten inen bir mucize olarak kabul edilmiştir. Bu yiyeceğin bir kısmı ahit sandığında muhafaza edilmiştir. Hazreti Musa'nın meşhur asasının da sandığın içinde saklandığına dair bazı İslami rivayetler vardır. Ahit sandığı, İsrailoğulları için sadece kutsal bir eşya değil, aynı zamanda onların imanlarının bir simgesiydi. Sandık kaybedildiğinde Allah'ın rahmetinden mahrum kaldıklarını hissediyorlar, sandık yanlarında olduğunda ise Allah'ın desteğini üzerlerinde hissediyorlardı. Ancak ahit sandığı zamanla İsrailoğullarının imtihanı haline geldi. Çünkü bazıları ona gereğinden fazla kutsallık yükleyerek Allah'tan gelen bir mucize yerine fiziksel bir nesneye tapınmaya başladılar. Bu da onların Allah'a olan bağlılıklarını zayıflattı ve sonunda ahit sandığı İsrailoğullarından uzaklaştırıldı. Ahit sandığı İsrailoğulları için sadece bir kutsal emanet değil, aynı zamanda onların savaşlarda en büyük güvencesiydi. Hazreti Musa'nın vefatından sonra Hazreti Yuşa liderliğinde İsrailoğulları Kenan diyarına girerek burada kendi krallıklarını kurmaya çalıştı. Bu süreçte ahit sandığının varlığı onların savaşlarını doğrudan etkiliyordu. İsrailoğulları Kenan diyarındaki en büyük şehirlerden biri olan Eriha'yı fethetmek için savaş hazırlıklarına başladı. Hazreti Yuşa aleyhisselam ahit sandığını taşıyan insanları ordunun önüne yerleştirdi. Ahit sandığı taşınarak Eriha surlarının etrafında 7 gün boyunca dolaşıldı. 7. gün İsrailoğulları yüksek sesle tekbir getirerek Allah'a dua etti ve o anda Eriha'nın surları büyük bir gürültüyle yıkıldı. Bu olay, ahit sandığının savaşlardaki gücünü gösteren en büyük mucizelerden biri olarak kabul edildi. Ancak İsrailoğulları bu zaferin aslında sandığın kendisinden değil, Allah'ın yardımından kaynaklandığını unutmamalıydı. Zamanla İsrailoğulları arasında Allah'a olan inançları zayıfladı ve sandığa gereğinden fazla kutsallık atfetmeye başladılar. Onlar için artık ahit sandığı sadece bir dini emanet değil, zafer getiren bir tılsım gibi görülüyordu. İşte bu yanlış inanç sonunda büyük bir felaketle sonuçlandı. İsrailoğulları Filistinlilerle büyük bir savaşa girişti. Savaşın ilk gününde ağır bir yenilgi aldılar ve yaklaşık 4000 askerlerini kaybettiler. Yenilginin sebebini sorgulamak yerine ahit sandığını getirerek zafer kazanabileceklerini düşündüler. Ahit sandığını savaş alanına taşıdıklarında İsrailoğulları büyük bir coşkuyla bağırarak moral kazandı. Ancak bu kez Allah onlara yardım etmedi. Çünkü sandığa olan yanlış inançları onların kalplerini perdelemişti. Filistinliler İsrailoğullarını tekrar bozguna uğrattı.
ahit sandığı ele geçirildi ve İsrailoğulları büyük bir yıkıma uğradı. Sandığın kaybolması, İsrailoğulları için Allah'ın rahmetinden uzaklaştıklarının en büyük göstergesiydi. Ahit sandığının kayboluşu, İsrailoğullarının büyük bir çöküş yaşamasına neden oldu. Zayıf düştüler, savaşlarda sürekli yenildiler ve siyasi birliklerini kaybettiler. Ancak Allah, İsrailoğullarına bir kurtarıcı gönderdi, Talut. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere, İsrailoğulları kendi içlerinden bir kral istemişti. Peygamberleri, Allah'ın Talut'u kral olarak seçtiğini bildirdiğinde, halk bunu kabul etmek istemedi. Talut sıradan bir adamdı, zengin veya soylu değildi. Ancak Allah, onun hükümdarlığını ahit sandığının geri gelişiyle onayladı. Bakara suresi 248. ayette şöyle buyrulmuştur. Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet ve Musa ile Harun'un bıraktıklarından bir bakiye bulunan sandığın size gelmesidir. Onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için büyük bir delil vardır. Bu ayete göre, ahit sandığı, Talut'un hükümdarlığının bir işareti olarak geri gönderilmiştir. Allah, bu kutsal emaneti tekrar İsrailoğullarına lütfetmiştir. Sandığın içinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun'un bıraktığı kutsal emanetler hala duruyordu. Bu olayın ardından Talut, İsrailoğullarını topladı ve Filistinliler üzerine yürüdü. O savaşta Hazreti Davud, Calut'u öldürerek büyük bir zafer kazandı ve ilerleyen zamanlarda İsrailoğullarının en büyük hükümdarlarından biri oldu. Ahit sandığı, Talut ve Hazreti Davud döneminde İsrailoğullarına geri verilmiş ve onlar için tekrar kutsal bir sembol haline gelmişti. Ancak bu kutsal emaneti nerede saklayacakları büyük bir meseleydi. Çünkü sandık sadece bir kutu değil, Allah'ın bir işaretiydi ve sıradan bir yerde korunamazdı. Bu yüzden Hazreti Davud, Kudüs'ü fethettikten sonra ahit sandığı için özel bir ibadet yeri inşa etmeyi planladı. Ancak Allah bu görevi onun yerine oğlu Hazreti Süleyman'a verdi. Hazreti Süleyman aleyhisselam, babası Hazreti Davud aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarının başına geçti. Kendisine Allah tarafından büyük bir ilim, hikmet ve yönetme kabiliyeti verilmişti. Hazreti Süleyman, Allah'ın emriyle büyük bir yapı inşa etmeye karar verdi. Bu yapı, ahit sandığını koruyacak ve İsrailoğullarının ibadet edebileceği kutsal bir mekan olacaktı. İnşa edilen bu yer, tarihte Süleyman Mabedi olarak bilinir. Mabedin en kutsal bölümü, ahit sandığının saklanacağı özel bir odadan oluşuyordu. Bu oda, altın kaplamalı ve kutsal emanetlerin muhafaza edildiği bir bölmeydi. Mabedin en iç kısmında, kutsalların kutsalı olarak adlandırılan özel bir oda bulunuyordu. Ahit sandığı bu odanın en merkezine yerleştirildi ve sadece seçilmiş kişiler bu odaya girebiliyordu. İsrailoğulları için burası Allah'ın huzurunun dünyadaki en önemli sembolüydü. Bu kutsal mabedin inşası Hazreti Süleyman'ın en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Ancak bu görkemli yapı uzun süre ayakta kalamayacak ve Babil istilası sırasında büyük bir felakete uğrayacaktı. Mabedin inşasından yaklaşık 400 yıl sonra İsrailoğulları Allah'ın emirlerine uymamaya ve dünya nimetlerine aşırı düşkün olmaya başlamıştı. Bunun sonucunda Allah onları cezalandırmak için büyük bir imtihan gönderdi. Milattan önce 586 yılında Babil kralı 2. Nebukadnezar büyük bir orduyla Kudüs'ü kuşattı. Süleyman mabedini yıkarak şehri yerle bir etti. İsrailoğulları büyük bir kıyıma uğradı ve hayatta kalanlar Babil'e sürgün edildi. Bu olay, tarih boyunca Yahudiler için en büyük felaketlerden biri olarak kabul edilmiştir. Çünkü Süleyman mabedi yok edilmiş ve ahit sandığının akıbeti bilinmez hale gelmişti. Babil kralı 2. Nebukadnezar'ın Kudüs'ü işgalinden sonra ahit sandığına ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu konuda çeşitli rivayetler bulunmaktadır.
Bazı tarihçiler Babil ordusunun mabedi yağmaladığını ve sandığı beraberinde götürdüğünü iddia etmektedir. Ancak Babil arkeolojik kalıntılarında ahit sandığı ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. İsrailoğullarının bazı din adamları mabedin yıkılacağını anladıklarında sandığı Kudüs'te gizli bir yere sakladıkları rivayet edilir. Bazı kaynaklara göre sandık Süleyman Mabedi'nin altındaki tünellere yerleştirilmiş olabilir. İslami rivayetlerde ahit sandığının Allah tarafından gizlendiği ve kıyamete yakın bir zamanda tekrar ortaya çıkacağı belirtilir. Bu görüş, özellikle Hazreti Mehdi ve kıyamet alametleriyle ilgili rivayetlerde dile getirilir. Ahit sandığının kayboluşu, yüzyıllardır tarihçileri ve arkeologları meşgul etmektedir. Günümüzde pek çok kişi bu kutsal sandığı bulmak için araştırmalar yapmaktadır. Ancak sandık yüzyıllardır bulunamamış ve hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bazı araştırmalara göre ahit sandığının şu yerlerde bulunabileceği düşünülmektedir. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın altında, Süleyman Mabedi'nin kalıntıları olduğu düşünülen Tapınak Tepesi'nde gömülü olabilir. Ancak burada kazı yapmak siyasi ve dini nedenlerden dolayı mümkün değildir. Bazı İslami rivayetlerde bu görüşü destekler. Ahit sandığının yer altındaki bir mağarada saklı olduğu ve kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacağı anlatılır. Ahit sandığının Mehdi döneminde tekrar bulunacağına dair bazı İslami rivayetler vardır. Bu teoriye göre sandık, dünya üzerinde değil, farklı bir boyutta veya bilinmeyen bir yerde melekler tarafından korunmaktadır. Hadislerde Mehdi'nin gelişi sırasında ahit sandığının bulunacağı ve bu olayın büyük bir işaret olacağı anlatılmaktadır. Bazı alimler Mehdi'nin Kudüs'te ortaya çıkacağını ve ahit sandığının da Kudüs'te bir yerlerde saklı olduğunu düşünmektedir. Ahit sandığı Allah'ın bir hikmetiyle saklanmış ve ancak onun dilediği vakitte hakikatin bir nişanesi olarak ortaya çıkacaktır.